Merhaba, hoş geldiniz. Kanalıma ve mutfağıma sefalar getirdiniz. Bugün yine güzel bir tarifim var. Çay saatine yapılacak, hemen 5 dakika hazırlanacak harika bir börek. Hadi buyurun geçelim tarife. Şimdi güzelce yıkadığımız bir adet kabağımızın uçlarını alıp ince olarak doğruyoruz. İnceliğini şöyle göstermek istiyorum size. Kalın doğramıyoruz, ince doğruyoruz. Şimdi kaynayan suyumun altını kıstım. 1 çay kaşığı tuz attım ve erittim. Bu kestiğimiz kabaklarımızı suyumuzun içerisine atıyoruz. Bu işlemi sarma yapacağımız için kabakların biraz yumuşaması gerektiğinden dolayı yapıyoruz. Hemen 3-4 dakika yumuşatacak kadar kaynar suyun içerisinde bekletiyoruz. Sonra çıkaracağız. Bir 2-3 dakika kadar kabaklarım kaynar suyun içerisinde kaldı. Kontrol etmenizi tavsiye ederim. Şöyle kıvrılıyor mu, kırılmadan dönüyor mu, yumuşamış mı diye. Sonra bir süzgecin içerisine kabaklarımızı çıkartıyoruz. Suyundan iyice kurtulmak için. Bu arada suyunuzun fokur fokur kaynamaması, kaynadıktan sonra altının kısılması ve 1 çay kaşığı tuz koyulması da önemli. Şimdi kabaklarımızın soğuması ve suyundan arındırılması çok önemli. Mutlaka bir temiz mutfak havlusu ya da bir bezle suyunu alalım ve soğutalım. Şimdi 3 adet baklavalık yufkamı üst üste koydum ve 4 parmak genişliğinde şöyle, zaten onların kat yerleri var. Kat yerlerinden yufkalarımı kesiyorum. Şimdi yufkalarımı kestim ve üst üste koydum. Bir miktar labne peyniri hemen azıcık sürüyorum lezzet katması için. Beyaz peynirinizi biraz sütle blenderdan geçirirseniz, eğer evinizde labne yoksa, o da aynı işlemi görür arkadaşlar. Şimdi yufkamın üst kısmını içe katlıyorum düzgün olması için ve hemen kabaklarımı dizmeye başlıyorum. Hiç kabak sevmeyen ve yemeyenlere bu şekilde güzelce kabak yedirebilirsiniz. Hem lezzetli oluyor hem de görseli gerçekten çok güzel oluyor. Yapılışı da kolay. Misafiriniz geldiyse hemen çay olana kadar 2 dakika halledebilirsiniz. Hemen lezzetlendirelim. Biraz tuz, biraz da çekme karabiber. Karabiber zaten kabağa müthiş yakışır. Diğer ucunu da yine üstüne doğru katlıyoruz. Bu kadar basit ve başlıyoruz rulo yapmaya. İşte kabağımızı bir 3-5 dakika kadar suda haşlamamızın sebebi bu. Rahat katlanabilmesi için kabağın biraz yumuşaması gerekiyordu. Bakın halloldu. Gül gibi, çok güzel. Yanda hemen borcam tepsim var. Ona koyuyorum. Başlıyorum hemen bir ikincisine. Yine labne peynirimi güzelce sürüyorum. Baklavalık yufkalar kolaylık getiriyor hayatımıza demiştim. Özellikle benim gibi yufka açmasını bilmeyen, yani baklava yufkası açamam şahsen. O kadar ince yufka açamıyorum. Aynı zamanda ya yağlı yufka olması gerekiyor, el açılması, onu yapabiliyorum. Ya da merdane ile açabildiğim kadar, ama bu kadar incelikte açamıyorum. Benim gibi baklava yufkası açamayan ya da vakti olmayan kişileri gerçekten büyük kolaylık. Hemen tekrar tuzumu serpiyorum. Biraz daha karabiber yine. Diğer ucunu da üstüne getirip katlıyoruz.
Ve başlıyoruz rulo yapmaya. Yapılışı gayet kolay. Bir tane daha göstereceğim. Ondan sonra ben kendim halledeceğim. Siz sıkılmayın. Kanımca zaten yeterince anlaşılır olmuştur. Labne hem lezzet katıyor hem de hamurun kolay katlanmasını sağlıyor. Dediğim gibi evinde labnesi olmayan beyaz peynirine biraz tuz ve süt ekleyip blenderdan geçirdiği zaman labneye yakın bir peynir elde edebilirler. Lor peynirini de aynı şekilde yapabilirsiniz. Şimdi hemen ucunu katlıyoruz ki güzel görünsün. Uçlar yamuk görünmesin. Kabaklarımızı sıralamaya başlıyoruz. Hafif hemen uçları dışta, çok fazla dışta bırakmıyoruz. Tuz ve karabiberi mutlaka öneriyorum. Lezzet katsın. Tekrar ucunu içe alıp biraz da bastırıp yapıştırıp ruloya geçiyoruz. Evet, hepsi bu kadar. Şimdi diğer hamurlarımı ben kendim hazırlayayım. Sonra hazırlanmış haliyle karşınıza geleceğim. Şimdi 2 yemek kaşığı tereyağını güzelce erittim ve böreklerimizin her yerine fırça yardımıyla sürüyorum. Her tarafına eşit olarak gelmesini sağlayın ki yağsız bir yer kalmasın. Dediğim gibi fırınım 180 derecede önceden fanlı olarak ısıttım. Yağlama işlemi bitirdikten sonra sıcak fırınıma göndereceğim. Her tarafını yağlamakta hiç çekinmeyin. Şimdi fırınıma girsin, çıksın, görüşelim. Böreğimiz 25 dakikada 180 derecede fırında güzelce pişti. Şimdi bir ilk sıcaklığı geçsin, hemen servis edelim. Nefis böreklerim hazır oldular. Gördüğünüz gibi gerçekten çıtır çıtır. Baklava yufkasıyla yaptığımız için çıtırtısından hiç endişe etmeyin. Kabak yemeyen gençlerimize, çocuklarımıza bir yöntemle kabak yedirebiliriz. Gerçekten ben çok seviyorum bu böreği. Severek yapıyorum ve severek de yiyoruz. Umarım siz de beğenmişsinizdir ve bu dakikaya kadar sıkılmadan izlemişsinizdir. Evinizde deneyecek olanlara da şimdiden afiyet şifa olsun diyorum. Deneyenler yorumlara yazarsa nasıl bulduklarını gerçekten çok sevinirim. Beni bu dakikaya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmazsanız gerçekten çok sevinirim. Çünkü bildirim zilini açtığınız zaman paylaştığımız her video önce size bildirilir ve hiçbir şekilde kaçırmamış olursunuz. Ama aynı zamanda bana da destek olmuş olursunuz. Sosyal medyalarınızda sevdiklerinizle videolarımı paylaşırsanız, emoji olsun, ufak yorumlar yaparsanız da çok sevinirim. Bir sonraki tarifte buluşmak üzere, sevgiyle kalın.